Merhaba arkadaşlar, Ören Hanım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size istek üzerine kadife iple kısa panduf ev botu yapımını anlatacağım. Bu sefer 39-40 numara ayak için öreceğim arkadaşlar. Keçe tabanı kullanarak yapacağız. Yine Rasim Uyar keçe tabanı kullanacağım. 39-40 numara keçe tabanımda toplamda 49 tane delik var arkadaşlar. Sizinki de Rasim Uyar keçe tabanlıkla benimle aynı şekilde, daha küçük numaraysa bile benimle aynı şekilde başlayabilirsiniz. Sadece 35-36 numara olanlar yorum kısmına yazsınlar. E, Onlara tarif veririm arkadaşlar. Daha küçük olanlar 35-36 ve daha küçük numara olanlar. Evet, ip olarak şöyle Himalaya Doblin Baby kullanacağım. 1,5 yumak gider diye düşünüyorum. Videonun sonunda ne kadar gittiğini söyleyeceğim arkadaşlar. Bir de şöyle etrafı için kuzu ip kullanacağım. Bana Instagram'dan küçük bir video geldi arkadaşlar. Videoda yani videoyu bakarak yapma şansım yoktu. Sadece kendisini gösteriyordu. Biraz da şöyle uç kısmından örüyordu ama ben o şekilde denedim, olmadı ama size en kolay, en pratik yönden aynısını nasıl yaparsınız onu anlatacağım. Evet, hazırsanız şöyle malzemelerimi alayım. Bir de arkadaşlar şunu göstereyim. Süsleme amaçlı şöyle büyük inci ve en küçük incinin bir tık büyüğü olan patik incisi kullanacağım. Siz farklı şekilde düğme de dikebilirsiniz. Benimle aynı şekilde de süsleme yapabilirsiniz. Videonun sonunda onu da göstereceğim. Evet, hazırsanız şöyle tığ olarak tığımı da göstereyim arkadaşlar. 3 numara 2,20 milimetrelik tığ kullanacağım. Bu etrafını tığlarken daha ince uçlu tığ kullanabilirsiniz. Evet, hadi bakalım başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle yere basacağımız kısım bize bakacak şekilde başlayacağız arkadaşlar. Bu şekilde öreceğiz. Şöyle bir zincir çekiyorum. Tam ortadaki deliğe 3 batacağız. Topukta da tam ortadakine 3 batacağız. Hem sağdakilere hem soldakilere de diğerlerinin hepsine 2 sık iğne yapacağız. Şöyle tam ortadakinden 1 2 3 geriye geldim. Buradan başlayacağım. Diğer ayağı da aynı şekilde başlarsınız. Evet, 2 sık iğne yapacağım dediğim gibi. Bir, aynı yere ikinciyi yapıyorum. Sıradakine geçtim. Bir, aynı yere ikinciyi yapıyorum. Sıradakine geçtim. Bir, aynı yere 2, tam ortadakine geldim. 3 batıyorum. 1 2 3. Bir günde 2 çift bile örebilirsiniz arkadaşlar. Çok kolay. Sıradakine geçtim. 2 batıyorum. 1 2. Evet, bu şekilde devam edelim. Her birine 2 bataraktan topukta tam ortadakine de 3 batacağız. Buraya kadar gelelim. Evet, tam ortadakine geldim. Şunu söylemeyi unuttum arkadaşlar. İpim 100 gram 120 metre. Bazıları diyor benimki çok büyük oldu. Bazıları küçük oldu diyor. İpin kalınlığı da farklısı olabilir. Ona dikkat edin. Evet, tam ortadaki dilin öncesindeyim. 3 tane batıyorum. 1 2 3. Evet, sıradakine geçtim. 2 batıyorum. 1 2. Evet, her birine 2 batarak sıranın sonuna kadar gelelim. Evet, sıranın sonuna geldim. Şöyle ilk yaptığım sık iğnenin tepesine batıyorum. İlmeği aldım, ilmeği içinden geçirdim. Eli sıkı olanlar arkadaşlar bir sıra tamamen etrafını çakma sık iğne yapabilirler. Modelde direkt desene başlamıştı. Ben de aynı şekilde yapacağım. Dediğim gibi eliniz sıkıysa bir sıra çakma sık iğne. Çakma sık iğneyi zaten biliyorsunuzdur. Dolayıp batıp tek seferde çekiyoruz şöyle. Böyle yapıyoruz ve tek seferde çekiyoruz bu şekilde. Tamamen etrafını gidersiniz arkadaşlar eliniz sıkıysa. Şimdi desenimize başlayacağız. Tam ortadaki sık iğneye şöyle işaretleyici koyuyorum. Şöyle koydum. Sağa doğru sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Şöyle 9'uncuya giriyorum arkadaşlar. Daha küçük yapanlar 37-38 yapanlar da bu şekilde
başlayabilirler. 35-36 numara ayak için yapanlar ise 8.'ye ya da 7.'ye girsinler arkadaşlar. 7.'ye batarak desen yapsınlar. Evet, burada şöyle bir zincir çektim. Tığımı bu şekilde doluyorum. Desenimiz bu şekilde oluyor. 1, 2, 3.'ye batıyorum. İlmeği aldım. Şöyle tek seferde çektiğim çakma sık iğne. Yine bu şekilde doluyorum. Aynı yere giriyorum. İlmeği aldım. Doladım. Tek seferde çekiyorum. Desenimiz bu. Yine aynı şekilde doluyorum. Bir tane atladım, ikinciye batıyorum. İlmeği aldım, doladım. Tek seferde çekiyorum. Doladım. Aynı yere giriyorum. İlmeği aldım. Dolayıp tek seferde çekiyorum. Elimi çok geniş de tutmuyorum. Çok sıkı da tutmuyorum arkadaşlar. Orta şekilde örüyorum. Yine bu şekilde doladım. Bir tane atladım. İkinciye batıyorum. Tek seferde çektim. Sadece tığımı bu şekilde doluyorum arkadaşlar. Üçüncüyü yaptım. İşaretleyicimi çıkartıyorum. Bir tane atladım, ikinciye. Desen yapıyorum. Bu şekilde doladım. Bir tane atladım, ikinciye desen yapıyorum. 6 tane olacak. Daha küçük yapanlar 5 tane yapabilirler. 35-36 numara ayak için. Evet, kaç tane oldu? Bakın 1, 2, 3, 4, 5 oldu. Sonuncuyu yapıyorum. Şu şekilde doladım. Bir tane atladım. İkinciye batıyorum. İlmeği aldım. Dolayıp tek seferde çekiyorum. Doladım. Aynı yere giriyorum. İlmeği aldım. Doladım. Tek seferde çekiyorum. Sonrasında şöyle sıradakine sık iğne, bir tane atlayıp ikinciye batıyorum. İlmeği aldım. İlmeği içinden geçirdim. Ve ilmeğimi genişlettim. Şöyle. İyice ilmeğimizi genişletelim arkadaşlar. Modelimiz bu şekilde ilerliyor. Git gel yapmayacağız. Şöyle tabanımızı içinden, ilmeğin içinden geçiriyorum. Diğer modelleri de yaptıysanız bu şekilde oluyor. Bu desenimiz. Şöyle çektirdim. Şu tarafa alacağım. Bakın ipimi bu şekilde alıyorum. Aradan yok edeceğiz arkadaşlar. İçine alarak öreceğiz. Şöyle aldım. Buraya getirdim. Başladığım yer burası. Şöyle bir ikinciye batıyorum. Bakın buraya batmışım. Bir ikinciye batıyorum. İlmeğimi aldım. Buradan geçirdim. Şöyle bir zincir. Tığımı bu şekilde doladım. Buradaki sık iğne ve desen arasındaki boşluğa giriyorum. Bunu da içine alacak şekilde desen yapıyorum. Bir, iki batıyorum. Desenimiz iki tane battığımız çakma sık iğne. Görüntüsü de bu. Yine bu şekilde doladım. Sıradaki iki desen arasına bu ipimi de araya alacak şekilde yine bir, bu şekilde dolayıp ikinciye batıyorum. Yine doladığım sıradaki iki desen arasına giriyorum. Bir, iki. Doladığım sıradaki iki desen arasına giriyorum. Bir, iki batıyorum. Doladığım sıradaki iki desen arasına bu ipi de arada alacak şekilde bir, iki batıyorum. Sıradakine bir, iki. Buradaki desen ve sık iğne arasına şuraya girerek bir, iki batıyorum. Buraya batmışım. Gördüğünüz gibi bir tane atlıyorum ikinciye. Hatta şöyle bir tanesine, ilkine sık iğne, şöyle ikinciye batıyorum. İlmeği aldım. İlmeği içinden geçirdim. Görüntü bu. Bu sefer bakın desenlerin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane oldu. Bir altta 6 taneydi. İlmeğimi şöyle genişletiyorum. Tabanımı içinden geçiriyorum. Ve şöyle çektirip sıkılıyorum.
Böyle aynı hizada gitmesine dikkat edin arkadaşlar. Eğer ki bir tanesi geride kaldıysa, mesela burası geride kaldıysa şöyle bir ileriye, yani üçüncüye batabilirsiniz. Burası geride kaldıysa bir ileriye üçüncüye batabilirsiniz. O şekilde ayarlarsınız. Yine ipimi şöyle bakın bu boyutta sağa doğru alıyorum. Şöyle araya alacak şekilde bir ikinciye batıyorum. İlmeğimi aldım, bir zincir çektim. Tığımı bu şekilde doladım, yine sık iğne ve desen arasındaki boşluğa desen yapıyorum. Bir, iki batıyorum. Tığımı bu şekilde doladım, sıradaki iki desen arasına bir, iki batıyorum. Doladığım sıradaki iki desen arasına bu ipi de araya alacak şekilde bir, iki batıyorum. Doladığım sıradaki iki desen arasına bir, iki. Her sırada bir tane artacak. Doladığım sıradakine bir, iki batıyorum. Doladığım bu şekilde sıradaki iki desen arasına bir, iki batıyorum. Sıradaki iki desen arasına bir, iki batıyorum. Doladım. Son desen ve sık iğne arasına şuraya girerek bir, iki battım. Evet, son olarak buraya batmışım. Şöyle bir sonrakine sık iğne, bir sonrakine batıyorum. İlmeği aldım, ilmeği içinden geçirdim. Kaydırma tekniği. İlmeğimi genişletiyorum. Şöyle bakıyorum aynı hizada mı? Bakın biraz burası daha yuvarlak gidiyor. O şekilde bazen geride kalmış olabiliyor diğer taraf. Mesela şurası. Şöyle genişlettim. Tabanım içinden geçirdim. Ve çektiriyorum. Şöyle yine ipimi. Bakın. Sanki şöyle burası biraz geride kalmış. Onu üçüncüye batabilirim arkadaşlar. Şöyle alıyorum. Şöyle buraya batmışım bakın. En son 1, 2, üçüncüye giriyorum. İlmeği aldım, buradan geçirdim. Ve bir zincir çekiyorum. Bu şekilde doladım. Sık iğne ve desen arasına desen yapıyorum. 1, aynı yere 2. Doladım. Sıradaki iki desen arasına bu ipi de araya alacak şekilde 1, 2 batıyorum. Doladım. Sıradaki iki desen arasına bir, iki batıyorum. Sıradakini aynı şekilde. Sıradakine aynı şekilde 1, 2, 1, 2. Evet bakın şeklini alıyor. İpim de inat etti, gelmiyor. Evet, bu şekilde sıranın sonuna kadar ilerliyorum. 1, 2. Doladım. Desen ve sık iğne arasına 1, 2. Buraya batmışım. Bir sonrakine sık iğne. Sıradakine batıyorum. İlmeği aldım. Kaydırma tekniği, ilmeği içinden geçirdim. İlmeğimi genişlettim. Tabanımı içinden geçiriyorum. Evet. Böyle. Yine ipimi aldım. Sağa getirdim. Buraya batmışım. Bir, ikinciye batıyorum. İlmeğimi buradan geçirdim. Bir zincir. Doladım. Sık iğne ve desen arasına 2 batıyorum. Bu şekilde ilerleyeceğiz. Yani ilerideyse arkada bir taraf geride kaldıysa bir ileriye batarsınız.
dengelersiniz. Böyle aynı boyutta olmasına dikkat edersiniz. Bu şekilde devam edeceğiz. Ben bu desenlerim her sırada bir tane artıyor. Bakın beraber sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane olmuş. Ben 39-40 numara ayak için ördüğüm için 17 tane olana kadar artıracağım. Siz 37-38 numara ayak için örüyorsanız 16, 16 tane olana kadar artırma yapabilirsiniz. Daha küçük yapanlar da 35-36 için örenler de 15 tane olana kadar artırma yapabilir ya da eliniz sıkıdır, geniştir. Ben bilmem arkadaşlar. Ayağınızla bir geçirin bakın. Ee, Böyle iyiyse genişliği yeterli olur. Sonra iki sırada düz bir şekilde devam edeceğiz. Evet, ben 17 tane olana kadar örüp sonrasını göstereceğim. Evet, gördüğünüz gibi artırmalarımı tamamladım. Son sırada 17 tane desenim oldu. Beraber sayalım bakın. 3, 6, 9, 12, 15, 16, 17 tane oldu. İki sırada düz bir şekilde devam edeceğim. Evet, şöyle yine ipimi sağa doğru alıyorum. Şöyle en son buraya batmışım. 1, 2 ileriye girdim. İlmeğimi aldım. Bir zincir çektim. Tığımı doladım. Yine sık iğne ve desen arasına desen yaparak başlıyorum. Doladım. Sıradaki iki desen arasına giriyorum. Desen yapıyorum. Bu şekilde devam edelim. Artırma yapmayacağız arkadaşlar. Çıkışta ne yapacağız? Şöyle sıranın sonuna en son bu son iki desen arasına batalım. Buraya kadar gelelim. Evet, gördüğünüz gibi en son iki desen arasına desenimi yaptım. Buradaki desen ve sık iğne arasına batmıyorum arkadaşlar. Batarsam artırma olur. O yüzden bu son iki desen arasına battıktan sonra bakın en son buraya batmışım. Bir sonraki yuvaya şöyle sık iğne yapıyorum. Bir sonrakine batıyorum. İlmeği aldım, ilmeği içinden geçirdim. İlmeğimi genişlettim. Yine içinden geçiriyorum. İpimi yine sağlıyorum. En son buraya batmışım. İkinci yuvaya giriyorum. Bir zincir çektim. Yine bu şekilde doladım. Bu sefer buradaki sık iğne ve desen arasına batmıyorum. Bir sonrakine batıyorum bakın. Direkt iki desen arasına batarak başlıyorum. Dengelensin diye diğer tarafla. İki desen arasına battım. Desen yaptım. Sıradakine desen yapıyorum. Evet, bu şekilde burada eksiltme yapmış olduk. Batmayarak eksiltme diyorum. Yani direkt düz devam edecek. Eğer ki buraya batsaydım bir tane artacaktı. Sıranın sonuna gelelim arkadaşlar. Yine son iki desen arasına batalım. Burada ne yapacağız göstereceğim. Evet, en son iki desen arasına desenimi yaptım. Burada diğer tarafta atladığım için burada atlamayacağım arkadaşlar. Yine buradaki desen ve sık iğne arasına desen yapıyorum. Bir, iki batıyorum. Evet, şöyle buraya batmışım. En son ikinciye. Hatta sıradakine yine sık iğne. Sıradakine kaydırma tekniği yapıyorum. İlmeğimi genişlettim. Evet, tamamdır arkadaşlar. Burayı da arka olarak kullanacağız. Bu şekilde. Şimdi bir, iki zincir çektim. İlmeğimi genişlettim. Buradaki iki desen arasına bakın burada tığım batırdım. İlmeğimi buradan geçirdim. Tığımı bu şekilde doluyorum. Aynı yere aynı battığım kaydırma tekniği yuvasına desen yapıyorum. Bir, iki batıyorum. Tığımı bu şekilde doladım. Bir tane atlıyorum ikinciye. Desen yapıyorum. Bir,
Aynı yere ikinciyi batıyorum. Arkaya örüyoruz arkadaşlar. Şöyle. Doladım. Bir tane atlıyorum ikinciye. Bakın ortaya denk geliyor. Bir, iki batıyorum. Bu şekilde doladım. Bir tane atladım. İkinciye batıyorum. Desen yapıyorum. Evet, hep ortaya denk geliyor. Çünkü her yuvaya iki tane battığımız için, ama şu arkada bir tanesini 3 battığımız için bundan sonra şöyle şu aralara denk gelecek diye düşünüyorum. Şöyle sıranın sonuna, şuraya kadar gelelim. Evet, sıranın sonuna geldim. Burada da buradaki sık iğne yaptığım yere battım. Şöyle bakın, iki desen arasına sık iğne yapıyorum. Şöyle bir iki zincir, ilmeğimi birazcık genişlettim. Şöyle çeviriyorum. Sıradaki iki desen arasına giriyorum. İlmeğimi buradan şöyle geçirdim. Bu şekilde doluyorum. Sıradaki iki desen arasına desen yapıyorum. Bakın, bu sefer bu şekilde devam ediyoruz. Sıradaki iki desen arasına desen yapıyorum. Doladım. Sıradaki iki desen arasına desen yapıyorum. Git gel yapıyoruz. İp geçirmiyoruz arkadaşlar. Böyle her iki desen arasına desen yaparak sıranın sonuna, şuraya kadar gelelim. Evet, sıranın sonuna geldim. Şöyle burada son iki desen arasına yaptıktan sonra buradaki desen ve sık iğne arasına da desen yapıyorum. Ve karşıya denk gelecek yuvaya bakın, iki desen arasına başına dolamadan batıyorum. 2 zincir çekiyorum. İlmeğimi genişlettim. Şöyle çevirdim. Ön yüzünü çevirdim. Sıradaki iki desen, bakın buradaki iki desen arasına tığım batırdım. İlmeğimi buradan geçirdim. Bu şekilde doladım. Yine buradaki sık iğne ve desen arasına batarak desen yapıyorum. 1 2 batıyorum. Sıradaki iki desen arasına desen yapıyorum. 1 2. Bu şekilde her iki desen arasına desen yaparak ilerleyelim. İlk sırada 15'ti. İkinci sırada yine 15, üçüncü sırada 16 olacak sanırım. O şekilde devam edecek. Tabi sizinki farklı sayıda da olabilir, denk gelmiş olabilir arkadaşlar. O şekilde siz not alın ve ikinci teki yaparken aynı sayıda yapmaya çalışırsınız. Evet, üçüncü sıranın da sonuna yaklaştım. Şöyle son iki desenin arasına desen yaptıktan sonra yine aynı şekilde doladım. Buradaki desen ve sık iğne arasına batarak da son desenimi yapıyorum. Ve karşıya denk geldiği yuvaya batıyorum. Sık iğne yapıyorum. 2 zincir çekiyorum. İlmeğimi genişlettim. Çevirdim. Bir üst sıradaki bakın iki desen arasına tığım batırdım. İlmeğimi buradan geçiriyorum. Tığımı bu şekilde doladım. Yine sık iğne ve desen arasına batarak desen yapıyorum. Her sırada bir tane artsın diye sık iğne ve desen arasına desen yapıyoruz ki kasmasın. Evet, yine desenlerimi yaparak ilerliyorum. Sıranın sonuna gelelim. Dördüncü sıradayız. Evet, dördüncü sıranın sonuna geldim. Şöyle yine son desen ve sık iğne arasındaki boşluğa batarak desen yapıyorum. Bu sırada da bir tane artırma yapmış olduk. Karşıya denk gelen iki yuva arasına bakın, başına dolamadan batıyorum. 2 zincir çekip şöyle çevirdim, ilmeğimi genişlettim. Yukarıdaki iki desen arasına tığım batırdım, ilmeğimi buradan geçirdim. Şöyle doladım. Yine sık iğne ve desen arasına desen yapıyorum. 5. sıraya geçtik. 2 desen arasına desen yapıyorum. Evet, artık bilirsiniz arkadaşlar. Ben 7 sıra yapacağım arkadaşlar. Toplamda 7 sıra, sonra bir sırada tamamen etrafını gideceğim. Siz bakarsınız arkadaşlar bu kısım.
Ayağınıza geçirin. Ee, Ne kadar olmasını istiyorsanız ya da benimle aynı yapmak istiyorsanız devam edelim. Sonrasını göstereceğim. Evet, gördüğünüz gibi 7. sıranın sonundayım arkadaşlar. 7 sıra ördüm. Beraber sayalım. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sıra oldu. Şöyle son olarak buradaki desen ve sık iğne arasına desenimi yaptıktan sonra şöyle tığıma doladım. Buraya sabitlemiyorum arkadaşlar. Sabitlemiyorum. Tığıma bu şekilde doladım. Sıradaki bakın buraya iki desen arasına desen yapıyorum. Bir sırada etrafını gideceğim. Dilerseniz bot şeklinde örmek isterseniz 4-5 sıra bu şekilde devam edebilirsiniz. Evet, sıradaki iki desen arasına desen yapıyorum. Sıradakine desen yapıyorum. Sıradaki yuvaya desen yapıyorum. Doladım. Burada desen ve sık iğne arasına batmıyorum. Ama ayağınıza geçirin arkadaşlar. Sıkıysa ağız kısmı desen yapabilirsiniz. Sıradaki iki desen arasına geçiyorum. Desen yapıyorum. Sıradaki yuvaya desen yapıyorum. Bu şekilde devam edelim. Sıranın sonuna, yani şuraya kadar, başladığımız yere kadar gelelim. Evet, sıranın sonuna geldim. Buradan başlamıştık, hatırlarsınız. Şimdi şöyle buraya bakın. Buraya sabitliyorum. Sık iğne yapıyorum. Şöyle bir zincir çektim. İpimi uzun bırakıp kesiyorum. Dediğim gibi dilerseniz daha büyük yapabilirsiniz. Evet, valla ne diyeyim, ipim ne kadar kaldı göstermek istiyorum. Şimdi bazı takipçilerim inanmıyor. Bir yumaktan bakın bu kadar arttı bile. Şöyle ipimi de içe doğru saklayayım. Eli sıkı olanlar yetmeyebilir arkadaşlar. Eliniz sıkıysa yetmeyebilir. Şöyle içe doğru sakladım. Şimdi kenar bant kısmını yapacağız arkadaşlar. Bant kısmını ben şöyle şuradan şöyle şu şekilde olacak, bakın. Şöyle şu şekilde olacak. Bu şekilde olacak. Ben bu kadife ipimle arkadaşlar şöyle bant kısmı denedim arkadaşlar. Denedim, ucuna da kuzu iple yaptım. Çok kaba durdu. Ama direkt kuzu iple yapınca çok hoş, çok güzel duruyor. Şimdi ilk önce etrafını yapalım arkadaşlar. Şimdi sağ ayaksa sağ ayağı ördük birlikte. Şöyle şuradan başlayacağız. Şöyle olacak deseni de. Şöyle şuradan bakın. Şuradan başlayalım. Bakın bu şekilde, nasıl göstersem bilemedim, bakın. Şöyle buradan diyelim arkadaşlar. Burada bakın. Buraya sabitlemişim. Onun üzerinden şuradan. Sağ ayaksa buradan, sol ayaksa şuradan. Şöyle bu şekilde inecek. O yüzden buradan başlayacağız. Dediğim gibi sol ayaksa da buradan başlarsınız. Şöyle uç kısım. Bakın buradan anlayabilirsiniz. İlk önce şöyle kuzu iple etrafını gidelim. Sonra bant kısmıyla aşağıya doğru ineceğiz. Şöyle bir zincir çektim. Dediğim gibi buradan başlıyorum. Şuraya batıyorum. İlmeği aldım. İlmeği içinden geçirdim. Şöyle bir zincir, bir ileriye batıyorum. İlmeği alıp ilmeği içinden geçiriyorum. Böyle bir zincir, irice zincir çektim, bir ileriye, bakın bu şekilde batıyorum. İlmeği aldım, ilmeği içinden geçirdim. Kasmasın arkadaşlar. Biraz elinizi geniş tutun. Niye bu şekilde yapıyorum? Böyle battığım yer belli olmasın diye arkadaşlar. Bir sıra bu şekilde ilerleyeceğim. Böyle batıyorum. Bakın yuvanın içine batıyorum. İlmeği aldım, ilmeği içinden geçirdim. Bir zincir, bir ileriye batıyorum. Battığınız yer önemli değil. Sadece kasmasın. Böyle ağız kısmı daralmasın arkadaşlar. Bu şekilde bir sıra etrafını gideceğim. Üzerine bir de çakma sık iğne yapacağım.
Bir zincir, bir ileriye batıyorum. İlmeği aldım, ilmeği içinden geçirdim. Bir zincir. Yani bir tane atlıyorum, ikinciye batıyorum. İlmeği aldım, ilmeği içinden geçirdim. Bir zincir. Bu şekilde ilmeği aldım, ilmeği içinden geçirdim. Böyle tamamen etrafını yapalım. Buraya kadar gelelim. Evet, bakın başladığım yere kadar geldim. Buradayım. İlk başladığım yere batıyorum. İlmeği aldım, ilmeği içinden geçirdim. Şöyle bir zincir çektim. Çakma sık iğne yapacağım. Tığıma doladım. Hemen bu teli içine alacak şekilde çakma sık iğne yapıyorum. Batıyorum, doluyorum. Batıp ilmeği alıp tek seferde çekiyorum. Doluyorum. Böyle bu şekilde etrafını gideceğim. Doladım. Batıyorum. İlmeği alıp tek seferde çekiyorum. Trabzan da yapabilirsiniz. Benim gibi de yapabilirsiniz arkadaşlar. Trabzan biraz uzun olur boyu. Güzel olur, güzel durmaz. Çakma sık iğne en mantıklısı diye düşünüyorum. Şöyle ters şekilde dolamaya alışmış elim. Evet, bu şekilde tamamen kuzu ipe batarak yapıyorum arkadaşlar. Kadife ipime batmıyorum ki böyle alt görüntüsü düz olsun. Başladığımız yere kadar gelelim. Evet, gördüğünüz gibi ikinci sırayı da tamamlamak üzereyim. İlk başladığım çakma sık iğneye batıyorum. İlmeği aldım, ilmeği içinden geçirdim. Şöyle bir iki zincir çekiyorum. Şimdi ne yapacağız? Evet, bant kısmını yapacağız. Şöyle şu kısımdayız arkadaşlar. Bakın ipimiz bu kısımda. Burada burun kısmı, bakın arkaya değil burun kısmı. Bakın 1 2 3 ve 4'ün arasına, yani şuraya ikinci sıra diyelim ya da ikinci sıraya arkadaşlar. İlk sıra şöyle şurası, ikinci sıra 1 2 3 ve 4 şuraya sabitleyeceğim. Bakın buraya doğru geleceğim. Şöyle bakarsınız, bakın şöyle şu şekilde olacak. Şöyle de nasıl hoşunuza gidiyorsa bu şekilde de olabilir. Böyle yapıp öne doğru yatıracağız. Buradan böyle olacak. Şöyle bakın. 1 2 3 ve 4 şuraya. Alt sırada bir tane bırakıyorum, bakın. Şuraya geleceğim. Buraya işaretleyici koyuyorum. Oradan buraya doğru geleceğim. Şöyle. Diğer tarafı yapıyorsanız, sol ayağı yapıyorsanız da bakın şöyle iple şöyle tutup 1 2 3 ve 4 şuraya. Şuradan bakın şöyle. Şuradan muhtemelen şurası olacak. Şöyle şuraya kadar geleceksiniz. Arkaya doğru da yatıracağız. Evet, bilirsiniz diye düşünüyorum. Şöyle iki zincir çekmiştim. Bu hizaya gelmek için şöyle şuraya batıyorum. Buraya battım, ilmeği aldım, ilmeği içinden geçirdim. Şöyle bir iki zincir çektim. Şöyle şuraya batıyorum. İlmeği aldım, ilmeği içinden geçirdim. Batamadım. Şöyle iki zincir böyle genişçe çekiyorum. Şuraya batıyorum. İlmeği aldım. İlmeği içinden geçirdim. Bir zincir yeterli. Şöyle en sonunda bunu sabitlediğim yere batıyorum. Şöyle bakın. Şurada biraz şu tarafa doğru batmışım ama şöyle düz bir şekilde gelsin arkadaşlar. Şurayı geriye doğru batmışım. Şöyle şuraya gelecek. Ben düzeltip döneceğim. Şuraya getireceğim. Evet, böyle oldu arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi, şöyle aşağıya doğru indim. Şimdi 2 zincir çektim. Şöyle şuraya batıyorum. İlmeği aldım, ilmeği içinden geçirdim. Şuraya batıyorum. İlmeği aldım, ilmeği içinden geçirdim. Bir zincir, böyle genişçe çekiyorum. Şöyle iki zincir çektim. Şöyle şuraya batıyorum. İlmeği aldım, ilmeği içinden geçirdim. Şuraya
Doladım. Çakma sık iğne yapacağım. Böyle batıyorum. Doluyorum. Böyle alttan kadife ipi batabilirsiniz arkadaşlar. Görünmeyecek şekilde. Tek seferde çekiyorum. Kadife ipi de batabilirsiniz. Araya alarak. Ama battığınız belli olmasın. Şöyle. Açılmasın da. Sadece kuzu ipe batmayalım arkadaşlar. Böyle bu şekilde. Evet, bazen göremiyorum ilmeğimi. Evet, yukarıya kadar geldim. Şuraya da batıyorum arkadaşlar. Battım. Şöyle çevirdim. Çevirdim. Şöyle bir zincir çekiyorum. Yine çakma sık iğne yapacağım. Bir sıra zincirle yuva hazırladık. Bir sıra çakma sık iğne gittik yukarıya doğru. Şimdi aşağıya doğru. Yine çakma sık iğne yaparak iniyorum. Şöyle. Boyu kısa gibi olduysa bir sıra daha gidebilirsiniz arkadaşlar. Ben elimi geniş tutuyorum. Evet, bakın. Gayet güzel durdu. Böyle. Evet, şimdi zincir çekip ipimi keseceğim üzerine. Dilerseniz düğme dikebilirsiniz arkadaşlar. Dilerseniz inciyle süsleyebilirsiniz. Düğme dikerken de burayı sabitleyeceğiz. Araya saklayacağım ipimin fazlasını. Şöyle. Evet, ben diğerini nasıl süsledim onu da göstereyim arkadaşlar. Şöyle. Bakın bu şekilde oldu. Ortaya iri inci, kenarlarına patik incisi gittim. Hatta göstereyim isterseniz. Evet, şöyle iri incimi iğneme geçiriyorum arkadaşlar. Etrafına da 8 tane küçük inci geçireceğim. Önce büyüğü, sonra 8 tane küçük. 4, 5, 6, 7 ve 8. Şöyle. Düğümüm var arkadaşlar. İnşallah içinden çıkmaz ama ben bir garanti olarak bir tane daha yapacağım. Sonra ilk 2 tane küçük incinin içinden geçiyorum. Şöyle çektiriyorum. Sonra şöyle bir tanesini yukarıya, bir tanesini aşağıya, bir tanesini de ortaya. Bu şekilde aralardan sabitleyeceğim arkadaşlar. Bu şekilde siz bilirsiniz. Beğendiyseniz yapabilirsiniz. Ben dikip döneceğim. Evet, gördüğünüz gibi tamamladım. Çok hoş, çok güzel oldu. Böyle. Ayakta da çok rahat duruyor. Diğer eşini de göstereyim. Bu şekilde. Bakın. Böyle. İnşallah anlatımdan memnun kaldınız. Beni izleyerek yaptığınız için çok çok teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Videolarımı beğenip paylaşırsanız, yorum yaparsanız bana destek olmuş olursunuz. Şimdi değil de ileride örmek istiyorum derseniz kaydet butonuna basın. Daha sonra kaydettiğiniz videolar arasında bulabilirsiniz.
Sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.